Selamlar sevgiler fantastik severler. Ben Fantastik Sever Bey. Önümüzde Stanley Parable açık. Şayet video ismini görmediyseniz Epic Games Store'un bedavaya verdiği oyunlar. Ve Bağımsız Lezzetler adı altında 2 seride çekiyorum bu video silsilesini. İlk oyunumuz Stanley Parable. Aynı zamanda bu seriye hatta de diyebiliriz. Kısa süren ve biten oyunlar. Stanley Parable'ın ortalama oyun süresine baktım, 1,5 saat gibi bir şey gösteriyordu. Dedim ki ne kadar iyi, başlayalım ve bitirelim. Oyunu Türkçe yaptığımız için oyun kendi yeniden başlatmak istedi. Yeniden başlattı ve ne oldu? Yine İngilizce mi? Loading yazıyor. Bakacağız. Meta oyun, acayip iyi oyun, şöyle iyi oyun, böyle iyi oyun dendi hakkında yıllarca. Bakalım nasılmış. This is the story of a man named Stanley. Stanley worked for a company in a big building where he was employee number 427. Employee number 427's job was simple. He sat at his desk in room 427 and he pushed buttons on a keyboard. Orders came to him through a monitor on his desk, telling him what buttons to push, how long to push them, and in what order. This is what employee 427 did every day of every month of every year. And although others might have considered it soul-rending, Stanley relished every moment that the orders came in, as though he had been made exactly for this job. And Stanley was happy. And then one day, something very peculiar happened. Something that would forever change Stanley. Something he would never quite forget. He had been at his desk for nearly an hour when he realized that not one single order had arrived on the monitor for him to follow. No one had showed up to give him instructions, call a meeting, or even say hi. Never in all his years at the company had this happened. This complete isolation. Something was very clearly wrong. Shocked, frozen solid, Stanley found himself unable to move for the longest time. But as he came to his wits and regained his senses, he got up from his desk and stepped out of his office. Sağ sola bakalım. Muhtemelen sağ sola baktığımız için oyun bize çeşitli şekillerde dalga geçecek ama bize ve bizle. Bize kırdıracak. Bizimle dalga geçecekler. Bizimle. Evet, şu ana kadar interaksiyona geçebildiğim bir şey yok. Alright. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Ne yazıyor acaba üzerinde? Tanrı aşkına lütfen fişten çıkarın. Öldürün beni. Haftalardır bunları print ediyorum. Okunmuyor bu arada, çok küçük ya. Sadece salını vermek istiyorum. Oo. Ben hayattan ne anlarım ki? Bir printer sevgiden ne anlar ki diyor. Acaba bunları printer kendisi mi print etmiş? Yoksa sürekli olarak print etme görevinden? No matter how hard Stanley looked, he couldn't find a trace of his co-workers. Yoksa print etme görevinden illallah etmiş, artık kendini printerle özdeşleştirmiş biri mi? Gregor Samsa bir sabah masasında kendini printer olarak buldu. Stanley went around touching every little thing in the office, but it didn't make a single difference, nor did it advance the story in any way.
Güzel, işte bunu bekliyordum. Stanley gidip her tarafa dokundu. Fakat ne hiçbir işe yaradı ne de hiçbir şekilde hikayeyi ilerletti. Tın 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 tın. Pazartesilerden nefret ederim. Bardağın üzerinde yazıyor. Peki bu toplantı odası nerede bakayım? When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. Bu çok iyi işte. Burada oyuncu çok tedirgin. Yani ben normalde sağdan girecektim. Adam soldan dedi. Adam soldan deyince kıldığına daha da sağdan giresim geldi ama acaba nereden gireceğim? Soldan girelim. Soldan girince diyecek ki Stanley emirleri dinlemede iyiydi diyecek. Sağdan girseydik diyecekti ki Stanley fazla asilik gösteriyor bu aralar vesaire bir şeyler diyecekti. Yet there was not a single person here either. Kapı kapandı, diğer tarafa bakamıyoruz. Disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office, hoping he might find an answer there. Slaytlarla alakalı. Bakın slaytların üzerine mavi renkli başlık atınca, altına da normal yazı yazınca insanlar daha rahat hissediyorlar vesaire gibi şeyler yazıyor. Bir şeyler. Mutlu hissetmek. Hayır. Mike, James, kovuldunuz. Para, daha fazla para. Bir şeyler ama paranın alacağı şeyler. Grafikler. Para hakkında grafikler. Çok iyi. Okey, bakalım. Açıkçası meta hakkında bir oyun olduğunu... Ohoho! Ben mi kapatıp açabiliyorum? Evet, ben kapatıp açabiliyorum. Meta hakkında bir oyun olduğunu öğrendikten sonra... Bu arada oyunun... Gerçi... Epic Games'de ona bakabiliyor muyuz bilmiyorum. Şeyde bakabiliyordunuz ama... oyunun adı neydi? Oyunun adı diyorum, pardon. Steam'de bakabiliyordunuz ama... Kumanda kontrolü var mı? Gamepad kontrolü var mı diye bakacaktım. Bakamadım. But there was nothing here, so he turned around and got back on track. Bu arada oyun sensitivity'si acayip. Sensitivity. Acayip yüksek şu anda. Acceleration amount. Açıkçası mouse acceleration kapalı. Okey. Tuşları düzenleme. Oyunun bize verdiği şekillerde yapalım. Şu anda da çok düşürdüm. Azıcık daha. No choice to make, no path to follow. Just an empty broom closet. No reason to still be here. Burada kaldıkça dalga geçiyor. Neyse, şundan bahsediyordum. Oyunun meta ve meta yapmak hakkında bir oyun olduğunu öğrenip de girdiğinizde şu ana kadar It was baffling that Stanley was still just sitting in the broom closet. Çok etkileyici değil. He wasn't even doing anything. At least if there was something to interact with, he'd be justified in some way. As it is, he's literally just standing there doing sweet FA. Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. Hadi bu sefer onun bize söylemediği yerden gidelim. Acaba ne var? Şurada bir şeyler yazıyor ama hiç okunabilecek gibi değil. Bir resimler çizilmiş. But Stanley just couldn't do it. He considered the possibility of facing his boss. Admitting he had left his post during work hours, he might be fired for that. And in such a competitive economy, why had he taken that risk? All because he believed everyone had vanished?
His boss would think he was crazy. Acaba And then something occurred to seçimlerimize Stanley. göre Maybe, he thought to himself, maybe I am crazy. All of şekilleniyor my mu oyunun coworkers hikayesi? blinking mysteriously out of existence in a single moment for no reason at all. None of it made any logical sense. And as Stanley pondered this, he began to make other strange observations. For example, why couldn't he see his feet when he looked down? Why did doors close automatically behind him wherever he went? And for that matter, these rooms were starting to look pretty familiar. Were they simply repeating? No, Stanley said to himself, this is all too strange. This can't be real. And at last, he came to the conclusion that had been on the tip of his tongue. He just hadn't found the words for it. "I'm dreaming!" he yelled. "This is all a dream." Oh, what a relief Stanley felt to have finally found an answer, an explanation. His co-workers weren't actually gone. He wasn't going to lose his job. He wasn't crazy after all. And he thought to himself, I suppose I'll wake up soon. I'll have to go back to my boring real-life job pushing buttons. I may as well enjoy this while I'm still lucid. So he imagined himself flying and began to gently float above the ground. Then he imagined himself soaring through space on a magical starfield, and it too appeared. It was so much fun, and Stanley marveled that he had still not woken up. How was he remaining so lucid? And then perhaps the strangest question of them all entered Stanley's head. One he was amazed he hadn't asked himself sooner. Why is there a voice in my head dictating everything that I'm doing and thinking? Now the voice was describing itself being considered by Stanley, who found it particularly strange. I'm dreaming about a voice describing me, thinking about how it's describing my thoughts, he thought. And while he thought it all very odd and wondered if this voice spoke to all people in their dreams, the truth was that, of course, this was not a dream. How could it be? Was Stanley simply deceiving himself, believing that if he's asleep, he doesn't have to take responsibility for himself? Stanley is as awake right now as he's ever been in his life. Now, hearing the voice speak these words was quite a shock to Stanley. After all, he knew for certain, beyond a doubt, that this was in fact a dream. Did the voice not see him float and make the magical stars just a moment ago? How else would the voice explain all that? This voice was a part of himself too. Surely, if he could just... He would prove it. He would prove that he was in control, that this was a dream. So he closed his eyes gently, and he invited himself to wake up. He felt the cool weight of the blanket on his skin. Şu andan itibaren oyuncuya sanki bir şeyler yapabileceği illüzyonunu yaratıp daha sonradan bu illüzyonu aslında yarattığının, aslında en başından beri hiçbir şeyi oyuncunun karar vermediğini ya da işte oyuncu Stanley'i oynadığı için Stanley'nin karar vermediğini göstererek çok kötü bir yere sürükleyebilir. The fresh air of a world outside this one. Let me wake up, he thought to himself. I'm through with this dream. I wish it to be over. Let me go back to my job. Let me continue pushing the buttons. Please, it's all I want. I want my apartment and my wife and my job. All I want is my life exactly the way it's always been. My life is normal. I am normal. Everything will be fine. I am okay. Kamera hareketleri her daim Stanley began screaming. Please, someone wake me up. My name is Stanley. I have a boss. I have an office. I am real. Please, just someone tell me I am real. I must be real. I must be. Can anyone hear my voice? Who am I? Who am I? And everything went black. This is the story of a woman named Mariella. Mariella woke up on a day like any other. She arose, got dressed, gathered her belongings, and walked to her place of work. But on this particular day, her walk was interrupted by the body of a man who had stumbled through town talking and screaming to himself, and then collapsed dead on the sidewalk.
And although she would soon turn to go call for an ambulance, for just a few brief moments she considered the strange man. He was obviously crazy, this much she knew. Everyone knows what crazy people look like. And in that moment, she thought to herself how lucky she was to be normal. I am sane. I am in control of my mind. I know what is real and what isn't. Karakterimizin şu ana kadar yüzünü görmedik, değil mi? And in a certain way, seeing this man made her feel better. But then she remembered the meeting she had scheduled for that day. The very important people whose impressions of her would affect her career, and by extension, the rest of her life. She had no time for this, so it was only a moment that she stood there, staring down at the body. And then she turned and ran. Burada aslında bir karar vermemiz lazım. Oyunun söylediklerine göre mi oynayacağız? Son asla son değildir. Oyunun söylediklerine göre mi oynayacağız? Oyunun söylediklerinin her şeyin tersine göre mi oynayacağız? Kafamıza göre mi? All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Şimdi bize bir ikinci şans verilmiş gibi belli ki bir şeyleri farklı yapmamız gerekiyor. Ben de işte bu noktada her şeyi aynı yapacağım. Ben kapadım yanlışlıkla. Korkmayın. When Stanley came to a set of two open doors, he entered the door on his left. Yet there was not a single person here either. Peki buralardan çok hızlı speedrun yapar gibi geçsem? Stanley decided to go up to his boss's office. Coming to a staircase, okay. Stanley walked upstairs to his boss's office. But Stanley just couldn't do it. He considered the possibility of facing his boss. Admitting he had left his post during work hours, he might be fired for that. And in such a competitive economy, why had he taken that risk? All bir dream. Allah Allah. Peki aynı şeyleri tekrar mı yaşayacağız yani? Aynı yerlerden gidersek. Oyun şu mu? Bütün outcome'ları gör. Biz çok kısa bir hikaye yazdık. Çok kısa hikayede bir sürü yerde sen hikayeyi değiştirebiliyorsun. Fakat hepsinin eninde sonunda ya ölüyorsun, baştan başlıyorsun ya da bir şekilde başa mı dönüyorsun? So he imagined himself flying and began to gently float above the ground. Then he imagined himself soaring through space. She arose, got dressed, gathered her belongings, and walked to her place of work. But on this particular day, her Şu an walk oyun was biraz asabımı interrupted bozdu. by the body Muhtemelen of a man izleyen who had sizlerin de benim stumbled gibi through asabımı town bozdu. talking and Yani screaming to himself. oyunun bize Then vermediği collapsed bir dead on bilgiden the dolayı sidewalk. And bir although olayı she would tekrar soon dinlediğimiz turn için to son go call for 7-8 ambulance, dakikadır bildiğimiz for just bir a few brief senaryoyu moments, oynuyoruz. she considered the strange man. He was obviously crazy. This much she knew. She stood there, staring down at the body. And then she turned. Şu ana kadar yapılan felsefe, anlatım, özgür irade ile alakalı. Kararlarınızı siz verebiliyor musunuz? Ne kadar verebiliyorsunuz? Son asla son değildir. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Oyuna çok sinirlendim. Duvarı yumrukluyorum şu an. Sağdan gidelim bakalım. Şimdi sağdan gittiğimizde oyun bizi yine indirirse this was not the correct way to the meeting room, and Stanley knew it perfectly well. Perhaps he wanted to stop by the employee lounge first, just to admire it. Okey, sağdan gidince sıkıntı etmedi mesela. Orada 4B9 mu yazıyordu? 489 mu? 4B9. Yes, truly a room worth admiring. It had really been worth the detour after all, just to spend a few moments here in this immaculate, beautifully constructed room. Stanley simply stood here, drinking it all in. Ne güzel oda. Kahve
makinesi bile var. Yes, really, really worth it being here in the room. A room so utterly captivating that even though all your co-workers have mysteriously vanished, here you sit looking at these chairs and some paintings. Really worth it. But eager to get back to business, Stanley took the first open door on his left. Oyun yine tekrarlar Alt F4. Şimdi soldan mı gidiyoruz, sağdan mı gidiyoruz? Oyun bizi soldan yönlendiriyor. Buradan aynı yere çıkacağız. Tam ileride görebiliyorsunuzdur. Stanley was so bad at following directions, it's incredible he wasn't fired years ago. Güzel. Stanley'i yönlendirmeleri anlamakta gerçekten sıkıntı yaşıyordu. Yalan söyleme. Şu anda yalan söylüyorsan dur. Arkadaşlar yalan söylüyorsanız durun. Kargo kaldırıcı hareket halindeyken üzerinden atlamayın. Çünkü ölümünüze sebep olacaktır. Bunun cezası $1000. Yok pardon. Gereksiz yere kullanmak kargo kaldırıcını $1000. Üzerinden atlamak $5000 cezaya sebep oluyor ama Look Stanley, I think perhaps we've gotten off on the üzerinden atlarsanız öleceğiniz için nasıl $5000'ı kaydediver. Kaydetti. Ama üzerine atlarsak $5000 nasıl ödeyeceğiz? But in his eagerness to prove that he is in control of the story and no one gets to tell him what to do, Stanley leapt from the platform and plunged to his death. Good job, Stanley. Everyone thinks you are very powerful. Oyunda güzel dalga geçti. Şöyle düşünün. Hatta durdurayım, durdurmazsam konuşacak muhtemelen. Yani gerçi bunu bile düşünmüş olabilirler ama yaptıkları şey şu. Ses sizin yaptığınız hareketleri önce seslendiriyor. Sonra siz sesin sizin yaptığınız bütün hareketleri... kapı geri açılmıyor. What? Neyse biraz anlatayım. This couldn't go any way except badly. The thing to do now, Stanley thought to himself, is to wait. Nothing will hurt me. Nothing will break me. In here I can be happy forever. Bundan bahsediyordum. Durdurayım şurada. Oyun sizin kararlarınızı seslendirmeye başladığı noktada acaba hangi kararı verirsem, yani biraz şöyle düşünün, bunun gerçek olduğunu düşünün. Gerçekten kendinizi Stanley'nin yerine koyun. Hangi kararı verirsem bu anlatıcı beni seslendiremez. Yani bunu bir kodlama makine oyun diye düşündüğünüzde şöyle. Ya bana 2 tane yol verildi. Soldan git diyor. Soldan gidersen bana aferin kuçu diyecek. Aferin uslu köpek diyecek. Sağdan gidersen bana asi diyecek. Bunları tahmin edebiliyorsunuz. İşte kargo kaldırıcının yanına kasten aşağı atlamayın, aşağı atlarsanız ölürsünüzü yazarak sizi atlamaya yönlendiriyorlar. Atlayınca da laf ediyorlar. Dolayısıyla her türlü outcome'ı, her türlü yapabileceğiniz yolu bildiklerini göstermeye çalışıyorlar size. Ne yapabilirsiniz onları kandırmak için? Oturup olduğunuz yerde durabilirsiniz oyunda. Yani mesela atıyorum bırakır çay almaya gidersiniz vesaire. Fakat onu bile düşünmüş olabilirler. Yani oyunu atıyorum 1-2 dakika hareket etmezsen Stanley hareket etmemeyi seçti vesaire gibi bir şey diyebilir. I will be happy. Stanley waited. Hours passed, then days. Had years gone by? He no longer had the ability to tell. Farkı ayırt edebiliyorum. Çünkü saate beyond bakıyorum. any doubt Olmaz. was that if he waited long enough, the answers would come. Eventually, someday. Biraz oyuncu olarak oynayıp anlatıcıyı karşıma almaya çalışıyorum. Çünkü zaten olay bu. Hani anlatıcı sizin karşınızda senin yaptığın eylemleri tamamen alıp sana söylüyor. Bak her şeyi bildiğin, yani tanrı rolüne bürünüyor. Ve senin karşına alıyor, izleyiciyi karşına alma, anlatıcıyı ya da atıyorum dinleyiciyi karşına alma taktiğini kullanıyor. Dolayısıyla ben de biraz karşısında oturmaktan memnunum şu anda. Tiyatrosuna, oyununa eşlik ediyorum. He will be told what to do. Now it's just a little bit closer.
Now it's even closer. Here it comes. Aa. Peki bir şeyi merak ediyorum. Ay, oyuna yeniden başla dedim ya. Kaydediver. Kaydediver, siliver var. Menüye dönsek. Kayıtlı oyunu yükle. Heh. Kaydettiğimiz yerden girdiğimizde nasıl oluyor? Aa, bayağı devam ediyor ha. Ben şey zannettim. Stanley save'den oyunu geri açtı vesaire diyecek zannettim. Yine başka bir şey deniyoruz. What? Really? I was in the middle of something. Do you have zero consideration for others? Are you that convinced that I want something bad to happen to you? Why, I don't know how to convince you of this, but I really do want to help you, to show you something beautiful. Look, let me prove it. Let me prove that I'm on your side. Give me a chance. Belki daha sert çarparsam. Olmadı. Olmadı. Okey, gidiyoruz. Belli ki buradanmış. Danger everywhere. Tehlike her yerde. Okey. Now listen carefully, this is important. Ho. Stanley walked through the red door. Matrix. Oyunun acaba her seçiminde kaydederek mi gitseydik? Ama yine çoğu bu bütün RPG'lerde yaşadığımız olay, her seçimin şeyine bakardık o zaman. Yani zaman yolculuğu hikayesi yine. Siz hayatınızda yaptığınız her önemli seçime geri gidebiliyor olsaydınız zamanda, ya işte ikinci gidişimde ben bu seçimi şöyle yaptım. Üçüncü gidişimde şuradaki seçimi değiştirdim. Beşinci gidişimde üçüncü seçimimi değiştirdim vesaire gibi olaylar. Kasten bir de güzel modellemişler. Bakın, kapılardan bakarak bir şey algılayamıyorsunuz. Stanley kırmızı kapıdan geçecekti dedi. Maviden gidip komple asi mi olsak? Aha, perhaps you misunderstood. Stanley walked through the red door. Bir de tanrısal güçlerim var diyorsun. I still don't think we're communicating properly. Stanley walked through the red door. All right, fine. Go ahead, Stanley. You want to know so badly what's out there? You want to find out what lies at the end of this road you've chosen? Well, don't let me stop you. Herhalde yine mi öleceğiz? You see? There's nothing here. I haven't even finished building this section of the map because you were never supposed to be here in the first place. Broken rooms, exposed developer textures. Is this what you had wanted? Was it worth ruining the entire story I had written out specifically for you? Do you not think I put a lot of time into that? Because I did. And in the end, it was all for nothing. Because this is what you wanted to see. Help me here, Stanley. Help elucidate these strange and unknowable desires of yours. What would have made this game better? What did you want to see? Vehicles? Skill trees? Work with me. You've given me absolutely nothing so far. Tell you what. Let me take a stab in the dark at a new design and you can give me some feedback. There we go. A third option. This already feels leaps ahead of where we were before. Go ahead, Stanley. Take it for a spin. Kapı kolu yok. Bu arada ilk defa fark ettiyseniz dediğini yaptık. Az önce. Okay, I'm going to stop you there. Now, tell me about your experience with this new version. Would you say that the game benefited from allowing you more choices? Feel free to be honest. I'm looking for some real critical feedback here. 4 mü 3 mü, çok arada kaldım. Oh, of course. A 3. Really? Maybe next time we can get you to form an actual opinion, you know?
Any level of critical thinking or engagement Kapamışlar. with your Acaba dedim surroundings? Does that hepsini sound arda arda good? bassam nasıl Think olur? we can do that? Yes? Wonderful. Here, based on the data from your previous playthrough, I've compiled a new version. And to be perfectly candid, I think I've knocked it out of the park with this one. Let's take a look. Oyunun bu noktada durdurup konuşmak istiyorum. Ya sizin save alıp save'den ilerlemenizi anlayacak bir sistem kurması gerekiyordu ki çok zor. Gerçekten yani bu zaman yolculuğunu harfi harfine kayıtlı tutabilen bir algoritma demek. Ya da yani bunu bir illüzyonla falan da tabii ki de güzel bir şekilde kotarabilirlerdi ama ya da hiçbir şekilde oyunun doğru akışını görmek istiyorsanız save'den başlatmayacaksınız. Yani biz bir kere başlattık, ben şu anda pişman oldum açıkçası. Ne kadar güzel insanlar isimler uydurmuşlar. Oo, güzel. Şuna varmaya çalışıyor. Bu oyunda sen inatla farklı kapılardan gidiyorsun ama aslında farklı kapılardan gitmekten ziyade... bu ne, buradan buraya mı çıkıyoruz? Now, would you say that competitive leaderboard helped? Farklı kapılardan gitmekten ziyade sen doğru kapıları bulmaya çalışıyorsunu vermeye çalıştı oyun az önce. You feel motivated to keep walking through doors. Again, honest answers, please. Hey, I nearly forgot. I've got a prototype of a new game I've been working on, and now would be a lovely opportunity to give it some playtesting. You wouldn't mind taking a look at it, would you? Perfect. Let me boot it up. Ho. Ding 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 ding, bu sefer son asla son değildir yazmıyor. The baby crawls left towards danger. You click the button to move him back to the right, and if he reaches the fire, you fail. It's a very meaningful game, all about the desperation and tedium of endlessly confronting the demands of family life. I think the art world will really take notice. But of course, the message of the game only becomes clear once you've been playing it for about 4 hours. So why don't you give it 4 hours of play to make sure it's effective? Be sure to keep notes on your experience. You heartless bastard. Did you do it because you hate babies or purely to spite me? Because if it's the latter, well, I don't know what to do. I'm completely out of ideas. I can't think of a single thing that might improve the experience for me. I'm not even going to try. I'm out. I'm done. It's over. Thank you for playing. Your input was extremely valuable. Oh, hey, since my game was so awful, why don't we play someone else's game? Just to ease the pain. Let's see. What do we have here? Yes, this seems like it'll work. Let's give it a shot. Allah Allah, şimdi ne olacak? Oyun acaba? Ho. Well, Stan. Çok iyi. Oyun acaba? Is this any Ne better? söyleyeceğimi de unuttum. At last, the one thing you've always desired. A game I had absolutely nothing to do with. But is it enough? Tell me that, Stanley. Will it ever be enough? Well, I'll say this. I'm done making things... Achievement unlocked. You can't jump. Achievement'ları bu arada ayarlarda ekstrada achievement'lar vardı. Achievement'ları açınca Achievement unlocked diye bir achievement alıyorsunuz. Çok tatlı. From now on, I will only create to fulfill a greater artistic purpose. Watch this, Stanley. I'm going to build a house. Nereye yapacaksın? This will go here. No, here. And then... Let's see, what does it need? Yes, of course. And just to finish it all off... Aha, buraya geçemiyorum. Yes. It's complete. I made this, Stanley. Look at it. Gaze upon my work of art and feel ashamed at your own inadequacy.
But you've only seen it from the outside. You've only gotten half the experience. Please, step inside and make yourself comfortable. Başka gidebilecek yerim olsa giderdim de. Isn't it grand? Isn't it perfect? It could only be better if... Wait, that's it. We must rebuild it out of diamond. Diamond everything. Yes. Come along, Stanley. We have to go mining. Çok iyi ya. Evet, şimdi kapıyı açtı. Yüksekten düşersem? Oh my, it looks like it's going to get a bit dark. Have you brought a light? Hayır. Bunların içine girebiliyor muyum? Oo, Minecraft'ta böyle bir şey yoktu. Burası Minecraft değil, çıkarın beni buradan. No. This is far more open-ended than I had in mind. I'm looking for something more narrow and linear. Something that makes you feel utterly irrelevant. This won't do at all. 1 out of 5. Even the diamonds couldn't save this one. Okay, new game. Of, örümcek ses çıktı. Not cool. Dedim ki ne yapacak acaba, bir Metal Gear Solid 1, yani Metal Gear serisinin ilk oyunu olan oyundaki taktiği mi yapacak? Benim Steam kütüphanemden bir oyun mu açacak rastgele vesaire dedim. Öyleyse çok hoş olurdu. Ama Minecraft'ta epey cool. Yes, I don't even know what this game is, but I love it. You, trapped in a glass box with no way out, listening to me talk. Oh, it's inspired. I couldn't have done it any better myself. What is this game even supposed to be? I can't figure it out. Okay, now I'm curious. Let's go find out what the hell this is. Ne yazıyor üzerinde? Okuyamıyorum. Neyse, kapıdan çıkabiliyor muyum? Ah, tuvalete atacaktım ben onu. Tuvalete de atamadım. Seni tuvalete atsak. Evet, tuvalete girmiyorsun. Üzücü. Başka zıplayamıyorum. Aa, burası boşmuş. Oho, illüzyon. The cake is a lie. Oh, it's a puzzle. Critical thinking, Stanley. Your forte. Bunu ittirerek götürebiliyor muyum? Elime de alabilirim ama ittirerek götürmeyi tercih edeceğim. Hayır, geçmiyor. Genius. Güzel. Bunun içinde başka oyunlar oynuyoruz. I think that's plenty. I really don't care much to see you stumble through any more of these games. Lafını yarıda bırakıp atladık. Vah, toz toprak. Yerdeki objelerle interaksiyona geçemiyoruz yine. Bizi asıl oyuna attı. Bu ne, burası bir boşluk. Boşluktan düşelim. Oho. Tedirgin edici şu anda. Çünkü bakın, bu noktada size ne yapmanız gerektiğini de söylemiyor. Işık. Işık. Kapılar açılıyor mu? Aa. Ne yapacağım? Bir işe yaramıyorsunuz, okey. Geri dön. Tadım. I wonder what he found. If what he wanted was to be the leading man in his own story, well, perhaps he's gotten it. Down in wherever he is right now. I wonder if he's happy with his choice. And if he's learned the heavy cost that comes with it. He'll understand soon what I was trying to tell him.
He needs me. Someone who will wrap everything up at the end to make sense out of the chaos and the fear and the confusion. That's who I am. That is what I mean to this world. Oh, yes. Yes, I'll be back. There's no other way. Once this ends, after it all comes to a close, then I'll be back. Acaba başta merdivenlerden yukarı çıksak ne olacak? Gerçekten herkesin kafasında o soru var galiba. I can wait. Değil mi? Bu oyunu tekrar açıp böyle sürekli olarak onun söylediklerini yapsak ne olacak? Ama bu oynanışta değil. Bu oynanışta böyle söylediklerini yap dön hemen. Farklılıkları görelim. Hayır, kapama. But Stanley simply couldn't İstemeden kapadım. Aynı şeyleri yaşamayalım. What if he had to make a decision? What if a crucial outcome fell under his responsibility? He had never been trained for that. No. This couldn't go anywhere except badly. Böyle yapınca ölüyor muydu? Ne oluyordu? To himself is to wait. Nothing will hurt me. Nothing will break me. In here I can be happy forever. I will be happy. Stanley waited. Hours passed, then days. Had years gone by? He no longer had the ability to tell. But the one thing he knew for sure, beyond any doubt, was that if he waited long enough, the answers would come. Eventually, someday, they would arrive. Soon, very soon now, this will end. He will be spoken to. He will be told what to do. Now it's just a little bit closer. Now it's even closer. Here it comes. Hala kendi ofisimizdeyiz. Fakat dışarısı değişti. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. Acaba başta merdivenlerden yukarı çıksak ne olacaktı? Başta ne olacaktı bilmiyorum ama bu sefer ne olacağını göreceğiz. Yet there was not a single person here either. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office. Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. Oho, buralar nasıl? İnanılmaz. Executive bedroom. Buradan girilemiyor değil mi? Girilemiyor. Ne yazıyor onun üzerinde? Business time. Stepping into his manager's office, Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human life. Shocked, unraveled, Stanley wondered in disbelief who orchestrated this, what dark secret was being held from him. What he could not have known was that the keypad behind the boss's desk guarded the terrible truth that his boss had been keeping from him. And so the boss had assigned it an extra secret PIN number, 2845. But of course, Stanley couldn't possibly have known this. 2845. Önce şunu göstermek istiyorum. Buradaki texture yanlış olmuş. 2845. Etrafa bakalım mı? Ben geçemiyorum. Stanley just sat around twiddling his thumbs. Trying to input anything on the device was useless, since he could never possibly know that the combination was 2845. Stanley simply began entering random codes into the keypad, knowing full well the sheer statistical unlikelihood but it turns out that the panel's emergency override kicked in, and the door just opened all by itself, and Stanley got the hell along with the story. Well, whoop-de-doo. Kasten farklı girsek acaba ne oluyor diye merak ettim.
Dedi ki acil. Ne denir ona? Acil prosedür devreye giriyor ve kapı otomatik açılıyor dedi. Kapı otomatik değil. Ben şifreyi girmeme rağmen açılmadı. Kapı burada mıymış? Ama onun tekstürü yanlıştı. Kapı arkamdan kapanacak. Kapanacak mısın? Kapanmadan son anda gideyim mi? Yok. Kapanacak mısın? Kapanmıyor. Sen nesin? Başka bir yer yok herhalde. Kapanmadı. Tedirgin ediyorsun beni oyun. Loading, 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 loading. Yine mi bir oyuna giriyoruz? Descending deeper into the building, Stanley realized he felt a bit peculiar. It was a stirring of emotion in his chest, as though he felt more free to think for himself, to question the nature of his job. Why did he feel this now, when for years it had never occurred to him? This question would not go unanswered for long. Stanley walked straight ahead through the large door that read Mind Control Facility. Escape. Mind Control Facility. Escape. Oyun bize buradan girmemiz gerektiğini söyledi. Saved. There is no turning back now. The lights rose on an enormous room packed with television screens. What horrible secret did this place hold? Stanley thought to himself. Did he have the strength to find out? Now the monitors jumped to life, their true nature revealed. Each bore the number of an employee in the building, Stanley's co-workers. The lives of so many individuals reduced to images on a screen, and Stanley, one of them, eternally monitored in this place where freedom meant nothing. Şurada bir tane fired yazıyordu. Göremiyorum da kimin yazdığını. Employee fired yazıyor. Okey. Çalışan kovuldu. This mind control facility, it was too horrible to believe. It couldn't be true. Had Stanley really been under someone's control all this time? Was this the only reason he was happy with his boring job? That his emotions had been manipulated to accept it blindly? No, he refused to believe it. He couldn't accept it. His own life in someone else's control? Never! It was unthinkable, wasn't it? Was it even possible? Had he truly spent his entire life utterly blind to the world? But here was the proof. The heart of the operation. Controls labeled with emotions. Happy, or sad, or content. Walking, eating, working, all of it monitored and commanded from this very place. And as the cold reality of his past began to sink in, Stanley decided that this machinery would never again exert its terrible power over another human life. For he would dismantle the controls once and for all. Bu tuşa mı basacağım? Basıyorum, olmuyor. Bunları da basıyorum ama sadece ses çıkarıyorlar. Tekrar basayım. Yok, olmuyor.
Nasıl yıkacağım, kıracağım her yeri? Yukarı çıkalım. O yukarıda 4 yazan bir tuş var. Hadi onu da basalım. Çünkü oyuncu psikolojisi. Belli ki önce 1, 2 ve 3'e basmam gerekiyor. Hadi önce 1, 2 ve 3'e basalım. Çünkü oyuncu psikolojisi. Hey, tın tın tın. 1 2 3 var mı burada? Kapıyı aç. Açılmadı. Bunlar offline. Oo, bu mu? Boom. Bu bir buton değil galiba, basılmıyor. 10. Buna kadar gelmeye gerek var mı ya? Acaba burada 1, 2, 3, 4, 5 diye butonları bulup da basarsak bir easter egg bir şey mi var? Bunda kaç yazıyor? Bunda ev var. Şunlarda bir şey yazmıyor. Bunlarda 10 yazıyor. 3 bulamadık yahu. Neyse, kapıdan girelim. Buradan aşağı inince ne oluyor? Arena. Zihin kontrolü. Giriş bekliyor. And when at last he found the source of the room's power, he knew it was his duty, his obligation, to put an end to this horrible place and to everything it stood for. Kaydediver. Kaydet. Off'a mı basacağız? Bastık. Galiba oyunun da dediği gibi. And a rising chill of uncertainty. Oyunun, sesin bize dediği her şeyi yaparsak bitiriyor muyuz? Ama onun dışındaki şeyleri yapıp etrafı inceleyebiliyoruz. He had defeated the machine, unshackled himself from someone else's command. Freedom was mere moments away. And yet, even as the immense door slowly opened, Stanley reflected on how many puzzles still lay unsolved. Where had his co-workers gone? How had he been freed from the machine's grasp? What other mysteries did this strange building hold? But as sunlight streamed into the chamber, he realized none of this mattered to him, for it was not knowledge or even power that he had been seeking, but happiness. Perhaps his goal had not been to understand, but to let go. No longer would anyone tell him where to go, what to do, or how to feel. Whatever life he lives, it will be his. And that was all he needed to know. It was perhaps the only thing worth knowing. Stanley stepped through the open door. Stanley felt the cool breeze upon his skin, the feeling of liberation, the immense possibility of the new path before him. This was exactly the way, right now, that things were meant to happen. Ne söyleyeceğime dair. And Stanley was happy. Achievement unlocked. Oyunu yen. Son asla son değildir, yükleniyor. Sen ciddi misin? Yani oyunu bitirmemiz bir şey fark etmiyor mu? Hayır, 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 onu istemeden yaptım, onu yapma. Evet arkadaşlar, benim anladığıma göre oyunu yeniden başladım. Oyunu yeniden başladığımın sebebi... Bir sürü kağıt var.
Aa kafam sıkıştı. Oyun yeniden başladı. Oyun yeniden başlayınca niye yerde bir sürü kağıt vardı? Oho bu sefer yok. Amanın. Neyse. Şunu demeye çalışacaktım. Dediğim gibiymiş oyun. İlk başta tahmin ettiğimiz gibi yani bir sürü olasılık var. Fakat siz oyunun size söylediklerinden giderseniz ve doğru kapıları bulursanız oyun bitiyor. Ve bittiğinde de ne fark ediyor? Bir şey fark etmiyor çünkü yeniden başlıyorsunuz. Hatta şey sahnesine yani şimdi oraya kadar tekrar geri gelebilir miyim bilmiyorum ama. Şu kayıtlardan gidelim de orada bitireyim bari güzel. Kaydın üzerine yaz. Kaydın üzerine yazdım yanlışlıkla ben oradan başlatmak istiyordum. Oh fuck. Neyse. Şuydu bitirişim. And in case I don't see ya. Good afternoon, good evening, and good night.